yaşanacak en güzel ülkelerden bir tanesi İspanya. Gidip biraz dans edelim değil mi? Hep böyle iş şey olacak hali yok. Mustafa Kemal Atatürk, diğeri de Che Guevara. Türkiye tarzı lahmacun. Bunun fiyatı ne kadar? Sazım hiçbir zaman yanımdan ayrılmadı. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. İspanya'nın başkenti Madrid'de Hıdır abiyle birlikteyim. 19 yaşında hayaller kurarak Sivas'tan çıkıp Almanya'ya gitti. Şili ve ardından İspanya'ya geldi ve burada restoranlar açtı. Hikayesini merak ediyorum. Gelin şimdi birlikte dinleyelim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Ben Hıdır Kaçar, Sivas Zara ilçesinde doğdum. 7 yaşında İstanbul'a, 19 yaşım 20 yaşlarımdan da Almanya'ya gittim. 15 sene Almanya'da yaşadıktan sonra da 22 senedir de İspanya'da yaşıyorum. Sivas'tan çıkarken dünyaya açılış hikayem biraz da hayallerim vardı. Ticaret yapmak istiyordum, başarılı bir iş yapmak istiyordum. İş hayatımda Almanya'da önce bir folklor hocası olarak birkaç yıl kurs verdim. Tercüman olarak çalıştım. Sonra da bir döner dükkanı açarak Almanya'da dönercilik yaptım. 6 tane döner, 3 tabak patatesli. Hepsi karışık oluyor. Hadi bakalım. Tamam. Ufak bir dükkanla başladım ben. 20 metrekare ve 15.000 euro ile geldim Almanya'dan ben buraya. 6 ay sonra çok iyi çalışmaya başlayınca ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü derken bir süre sonra da 2007'de, 2008'de bir baktığımızda 65 tane dükkan vardı artık. Taze. Sıfırdan geliyorsanız diyelim, Türkiye'den gelenler için söylüyorum. Öncelikle buradaki oturma ve çalışma müsaadelerini, izinlerini almaları lazım. O da bir süreç tabii ki yani. Kolay değil. 80 bin, 100 bin euro ile bir dükkan açabilirler burada. İyi paralar kazandım açıkçası. Sadece para kazanmak bir şey ifade etmiyor. O parayı düzgün bir şekilde harcayabiliyorsanız zenginsiniz. Türklerin çoğu benim yanımda çalışmıştır mutlaka bir dükkanda, bir yerde. Birçoğuna yardımcı olmaya çalıştık. Birçoğuna dükkan vermişimdir, dükkan açmışımdır falan. Çalışmak isteyen biri olup da gelip burada şey yapacağımız bir şey olursa biz yardımcı oluyoruz. İspanyollar bize Türk olarak kötü bakmıyorlar. Ama İspanya bir Akdeniz ülkesi olarak bize çok benziyorlar. Kültürleri bize benziyor. Yani onlar da esmer, biz de esmeriz. Öyle çok bir ırkçılık hissetmiyorum ben burada yani. Almanya'da hissettiğim gibi. Eyvallah. Hıdır abinin restoranında lahmacun yiyeceğiz. Teşekkürler. Rica ederim. Burada da biz taze yapıyoruz bunu böyle. Hemen fırında çıkacak şekilde. Yani Türkiye tarzı lahmacun. Bunun fiyatı ne kadar? Mesela bu 5,5 euro. Şimdi Hıdır abiyle birlikte Madrid'de biraz gezeceğiz. Yanlış görmediysem arabam Porsche. Yani Porsche. İnsan çalışıp uzun emeklerle para kazandıktan sonra iyi bir arabayı binmeyi de hak ediyor diye düşünüyorum. Karşılaştığımız en büyük zorluk başlangıçta tabii ki dil yani. Ben Alman vatandaşı olduğum için geldiğimde bir kağıt mant sorunu yaşamadım. Mesela bakın burada tamam şimdi geçiyoruz. Burası da arena. Kaç kere de gittim orayı gördüm. Matadorları ondan sonra nasıl olduğunu görmek için. Sıcak bir ülke, güzel bir ülke. Çok iyi deniz ürünleri var, balıkları var. Nerede? Aa buradaymış. Aferin olma. Terasında biraz müsait olduğu için böyle bir sauna yaptım kendime burada. Akşamları bazen sıkıldığımda giriyorum, terliyorum yani. Bir Türk saunası. 10-12 yaşlarında böyle ufak tefek çalmaya başladım. Bizde biraz da kültürdür. Sivas'ta Zaralı köyde yaşadığında Alevi kültüründe biraz da vardır bu. Her evde bir saz olur ve herkes alır biraz çalar sazı yani. Hep çekmeyen dert kıymetini bilmez. Biraz sonra gelecek. Tamam mı? Hadi. Abi biraz sonra güzel böyle zazla dans edeceğimiz bir mekana gideceğiz. Madrid'de bu tür mekanlar çok. Hafta sonu hafta içi fark etmiyor. Gel böyle kalabalık olur. Dolu yani. Yaz kış da fark etmez. Eğlenmeyi seviyorsun abi. Ya ben seviyorum tabii. Sadece çalışmakla olmuyor. Biraz da eğlenmek lazım. Bak burası da bir Küvalıların barı. Çok eski böyle 40-45 senelik güzel bir Küva barı. Sürekli her akşam müziği yaparlar burada. Canlı müzik yapılır. Kalabalık oluyor, içeri giremiyorsun. Ortam güzel ha. Aslında buraya da girebiliriz ha. Evet. Dans etmek için çok güzel burası.
¿De dónde crees que es él? Acabas de hablar con un turco. Bueno, imagínate. Evet, şu anda gece saat 4. Hıdır abiyle birlikte Küba barından çıktık. Nasıl geçti abi gece? Abi süper geçti. Güzelce eğlendik. Dansımızı ettik. Hayatın biraz da eğlenmekle, gezmekle, tadını çıkarmakla olduğunu anlıyorsun bu durumlarda. Yani Herkes seni dansa kaldırdı. 4-5 kişiyle dans ettim abi. Bu tür yerler bunun için abi. Herkes geliyor dans etmeye. Biz de dans etmeye geldik. Kaldırdık, kalktı kızlar da dans ettik. Sorun yok yani. Burada böyle. Arı her çiçekten yapıyor balı. Türkiye'yi dönmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye bizim doğduğumuz kültürümüzün oluştuğu bir ülke. Ama tabii 40 yıldır da yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye gittiğimde de kendimi rahat hissediyorum ama şu koşullarda, şu aşamada gitmeyi düşünmüyorum. Kazandığınız parayla rahat yaşayabilmeniz lazım. İkincisi de kendinizi özgür ve demokratik bir ülkede yaşadığınızı hissetmeniz lazım. Bu iki kural çok önemli bir yaşamak için bir ülkede. Demokrasinin ve insan haklarının daha olduğu bir ülke gelir. Hem ülke için hem de biz de belki dediğin gibi tamamen dönüş yaparız. Normal bir döner işte 5 euro. Dürüm 5.80. Ondan sonra tabaklar 10 lira, 11 lira. Ekmek arası döner, patates ve içecek. Onlar da 7.50, 7.80. Şu an bulunduğum yerin kirası metronun çıkışı olduğu için, burası böyle meydan olduğu için 5.500 lira veriyorum bu dükkana. Euro. Harekete kimse mani olamaz, aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman.